Hoş geldiniz Kayıp Liste Uyku Belgeseline. Bu gece acelemiz yok. Sesimi biraz kısacağım. Cümleleri yavaşlatacağım. Ve mümkün olduğunca kısa, sert, hızlı anlatımdan uzak duracağım. Çünkü bu bir uyku belgeseli. Eğer uyursanız sorun değil. Hatta amaç biraz da bu. Uyumadan hemen önce küçük bir ricam var. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın. Eğer uyuyakalırsanız sabah uyanınca da olur. Kimseye söylemem. Bu gece Titanic'in herkesin bildiğini sandığı hikayeyi değil, suyun altında kalan ayrıntıları konuşacağız. Çoğu insan Titanic'i tek cümleyle özetler. Buzdağına çarptı ve battı. Ama gerçek hayat tek cümleye sığmaz. Gerçek hayat çoğu zaman küçük kararların, küçük gecikmelerin, küçük ihmallerin zinciridir. Şimdi gözleriniz ağırlaşmaya başlayabilir. Derin bir nefes alın, omuzlarınızı gevşetin. Ve bu hikayeyi bir okyanus gibi düşünün. Üst yüzeyi sakin ama altında akıntılar var. Bu belgesel boyunca o akıntıları kavga etmeden sakin sakin izleyeceğiz. Şimdi sadece bir dakika. Hiçbir şeyi çözmeye çalışmadan dinleyin. Bir okyanusun üstünde gece. Karanlık su. Uzakta zayıf bir ışık. Bir geminin gövdesinden gelen çok hafif bir titreşim. Dalgalar bazen yoktur. Rüzgar bazen susar. Ve tam da o sessizlikte insan kendini fazla güvende hisseder. Eğer zihniniz hala hızlıysa onu ikna etmeye çalışmayın. Sadece nefesinizi yavaşlatın. Nefes gelir, nefes gider. Ve anlatı siz uyurken bile kendi yolunu bulur. Titanic'in hikayesi 1910'lu yılların başındaki büyük bir yarışla başlar. Atlantik'te en hızlı olmak isteyenler vardı. Ama White Star Line başka bir şey seçti. Hızdan çok ihtişam. Hızdan çok konfor. Denizin üstüne bir şehir kurmak. Bu fikir kulağa harika gelir. İnsan kendini güvende hisseder. Büyük olanın güçlü olacağını düşünür. Ve en tehlikeli yanılgı da budur. Büyükse batmaz. Oysa doğa büyüklükle ikna olmaz. Titanic, üç kardeş geminin ikincisiydi. Olympic, Titanic, Britannic. İnşa süreci Belfast'ta Harland and Wolff tersanesinde şekillendi. Dönemi için bu büyük bir mühendislik gösterisi, büyük bir organizasyon, büyük bir hayaldi. Bir gemi yaparsınız ama aslında bir imaj da yaparsınız. Güven imajı, modernlik imajı, bize bir şey olmaz duygusu ve bazen felaket tam da bu duygunun içine saklanır. İnsan bazen en çok kendini güvende hissettiği anda yanılır. Çünkü dikkat korkudan değil, çoğu zaman şüpheden doğar. Şüphe azalınca dikkat gevşer. Bu belgeselde korkuyu büyütmeyeceğiz. Sadece şunu hatırlayacağız. Okyanusta her şey sakin görünürken bile kararlar önemlidir. Şimdi nefes alın ve yavaşça verin. Bir sonraki bölümde geminin içine gireceğiz ve sınıfların sessiz farkını hissedeceğiz. Titanic'in ölçüleri bile bir çağ hissi verir. Yaklaşık 269 metre uzunluk, yaklaşık 28 metre genişlik ve dönemi için akıl almaz bir kütle. Bir gemi değil de denize taşınmış bir bina gibi. İçeride sınıflar vardı. Sınıflar sadece bilet fiyatı değildi. Hayatın ritmiydi. Birinci sınıfta kristal avizeler, geniş salonlar, kütüphaneler. İkinci sınıfta birçok geminin birinci sınıfını kıskandıracak konfor. Üçüncü sınıfta ise göçmen ailelerin umudu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayat ihtimali.
Valizlere sığdırılmış bir gelecek. İnsanlar aynı gemideydi ama aynı dünyada değildi. Ve felaket gecesi bu farklar sadece konfor farkı olmaktan çıkıp erişim farkına dönüşecekti. Ama daha o gece gelmedi. Şimdi bir adım daha geriye gidelim ve batmaz fikrinin nasıl kurulduğunu konuşalım. Aynı gökyüzünün altında farklı hayatlar. Aynı güvertede farklı kapılar. Aynı saatlerde farklı endişeler. Uyku belgeseli gibi düşün. Siz de aynı geceyi yaşıyorsunuz ama zihniniz farklı bir katmanda gezinebilir. Bırakın gezinsin. Biz yavaşça devam edeceğiz. Titanic'in batmaz olduğuna dair şöhret. Gazetelerde ve reklam dilinde abartıldı. İnsanların sevdiği bir cümle vardı. Bu gemi batmaz. Titanic'in gövdesi su geçirmez bölmelere ayrılmıştı. Mantık basitti. Bir yerde hasar olursa kapılar kapanır. Su birkaç bölmeye dolsa bile gemi yüzmeye devam eder. Fakat soruşturmalarda dikkat çeken ayrıntı şuydu. Bu su geçirmez bölmeleri ayıran perdeler üst güvertelere kadar tamamen yükselen tam kapalı kutular gibi değildi. Gemi burnu suya gömüldükçe su bir bölmeden diğerine üstten taşar gibi ilerleyebiliyordu. Sanki bölmeler var ama üstleri aynı şekilde kapatılmış değil. Sonra filikalar. Titanik'te filika vardı, evet. Ama gemideki kişi sayısı ile filikaların taşıyabileceği kişi sayısı aynı değildi. Filika kapasitesi yaklaşık 1200 kişiye yakındı. Oysa gemide yaklaşık 2200 kişi vardı. Dönemin kuralları kağıt üzerinde yeterli diyebilmişti. Ama mantık ve vicdan için yetmiyordu. Bir gemi şehir gibi tasarlanıyor. Ama o şehrin acil çıkışları yarım kapasite. Ve bu eksik kapasite felaket gecesi sayılara dönüşecekti. Felaketler bazen duyguyla başlamaz, sayıyla başlar. Bir koltuk fazla, bir koltuk eksik. Bir kapı erken kapanmış, bir kapı geç açılmış. Şimdi zihninizi yormayalım. Sadece nefes alın. Birazdan küçük ayrıntıların nasıl büyüdüğünü konuşacağız. Yıllar sonra yapılan bazı metalürjik incelemeler, perçinlerin kalitesi üzerine tartışmalar başlattı. Bazı bölgelerde kullanılan perçinlerin daha kırılgan davranmış olabileceği konuşuldu. Bu tek başına sebep değildir. Ama felaket dediğimiz şey zaten tek bir sebep değildir. Felaket, zayıf noktaların aynı anda görünür olmasıdır. Ve tersiz. Titanik'te Marconi'nin kablosuz telgraf sistemi vardı. Bu sistem yüzlerce yolcu telgrafını taşırken aynı zamanda buz uyarıları gibi mesajları da alıyordu. Burada kritik bir detay var. Telsiz operatörleri şirketin değil, Marconi'nin çalışanlarıydı. Yoğun yolcu mesajları birikince bazı uyarıların köprüye iletilmesi gecikebiliyor ya da arada kalabiliyordu. Denizde bazen bir mesaj, bir saniye, bir karar. Birden çok küçük şey aynı anda üst üste biner ve sonuç geriye dönünce kaçınılmazmış gibi görünür. Oysa o anların içinde her şey hala olasılıktır. Bir odada iki kişi. Bir telgraf tıkırtısı. Kağıt üstünde bir uyarı. Ve dışarıda karanlık su. Uyku belgeselinde bazı cümleler dalga gibi gelir ve gider. Bu bölümde öyle. Zihninizin ağırlaşmasına izin verin. ...1912 Nisan. Titanic'in ilk seferi yaklaştı. Southampton'da büyük bir kalabalık. Bir rüyanın başlangıcı gibi. Bazı yolcular son anda vazgeçti. Kimi içimden gelmedi dedi. Kimi kötü bir his dedi. Bunlar kayıtlarda geçse bile
sebep sonuç kurmak zordur. Yine de insanın aklında kalır. Bazen geri dönmek hayat kurtarır. Bir başka başlık. Kömür bankırlarında uzun süreli bir için yanma olabileceği iddiası. Bazı araştırmacılar bunun seferin başında sürdüğünü söyler. Bazıları etkisinin abartıldığını düşünür. Kesin olan şudur. O dönemde kömür bankır yangınları mümkündü ve yönetilmesi zordu. Etkisi ne olursa olsun Titanik'in hikayesi zaten tek bir şeye bağlanamayacak kadar karmaşıktır. Ve Titanic yola çıktı. Daha limandan ayrılırken devasa gövdenin yarattığı su hareketiyle yakındaki bir gemi tehlikeli biçimde yaklaşınca küçük bir farkla kaza önlendi. Sanki kader ilk dakikadan fısıldıyordu. Dikkat! Bir gemi yol alırken içindeki insanlar farklı şeyler duyar. Kimi müziği duyar, kimi çatal bıçak sesini, kimi makinenin uzak titreşimini ve bazıları hiçbir şey duymaz. Çünkü güven duygusu sesi bastırır. Şimdi yavaşça 14 Nisan gecesine yaklaşıyoruz. ...14 Nisan. Buz uyarıları gelmeye başladı. Birden fazla gemiden raporlar. Buz dağları, geniş buz alanları. Resmi raporlar buz bölgesinde hızın fazla olduğuna dikkat çeker. İnsan riskli yerde yavaşlamayı aklıyla bilir ama alışkanlıklarıyla hızlanır. O gece deniz dümdüzdü, ay yoktu, rüzgar azdı. Bu buzdağını görmeyi zorlaştırır. Çünkü dalda yoksa buzun etrafındaki beyaz köpük de yoktur. Göz karanlıkta kenarları daha geç yakalar. Ve küçük ama ünlü bir ayrıntı, gözcülerin dürbünleri yoktu. Kilitli bir dolap, dolabın anahtarı. Son dakika görev değişikliğiyle gemiden ayrılan bir subayda kalmıştı. Dürbün olsaydı birkaç saniye daha erken fark edilir miydi? Kimse kesin söyleyemez. Ama denizde bazen birkaç saniye bir ömür eder. Bir saniye. İnsan için kısa, deniz için hiç. Ama büyük bir gemi için bazen her şey. Şimdi nefesinizi biraz daha yavaşlatın. Çünkü çarpışmaya yaklaşacağız. Ama telaş yok. Sadece sakin bir anlatı. Saat 23:40 civarı. Önce belirsiz bir şekil. Sonra keskinleşen bir sınır. Buzdağı. Çan çalındı. Uyarı verildi. Dümen kırıldı. Motorlara komut gitti. Titanik çok büyüktü. Büyük cisimler büyük kararları yavaş uygular. Gemi dönmeye başladı. Neredeyse kurtaracak gibiydi. Ama buzun su altındaki kısmı gövdeye uzun bir çizik gibi sürtündü. Yolcuların çoğu ilk anda anlamadı. Bazıları hafif bir titreşim hissetti. Bazıları güverteye çıktı. Hatta buz parçalarını merakla izleyenler oldu. Ama aşağıda su gelmeye başlamıştı. Su şaka yapmaz. Sessiz gelir. Soğuk gelir. Ve geldiği yeri büyütür. Gemi mühendisi Thomas Andrews incelemeye indi. Bölmeleri kontrol etti. Hasarın boyutu ortaya çıkınca en acı cümle kuruldu. Gemi batacak. Kaç saat? Yaklaşık 2 saat. Belki biraz fazla, belki biraz az. Bu belirsizlik paniğin en ağır biçimidir. Bazen felaket bağırarak gelmez. Sessiz gelir. Bir kapının altından sızan su gibi. Bir cümlenin içine düşen soğuk gibi. Şimdi bir nefes alın, omuzlarınızı bırakın ve filikaların hikayesine yavaşça geçelim. Telsiz odası çalışmaya başladı. CQD, ardından SOS. Yakındaki gemilere çağrı gitti. Karpatya çağrıyı aldı ama mesafe vardı.
Daha yakın olduğu düşünülen Kaliforniyan ise o sırada telsiz nöbetinde değildi. Roketler görüldü ama ciddiyeti anlaşılamadı. Karanlıkta insan bazen gerçeği değil, kafasındaki en basit açıklamayı seçer. Filikalar indirilmeye başladı ve felaketin ikinci büyük yüzü ortaya çıktı. İnsanlar gemiye güveniyordu. Batmaz fikri insanların zihninde hala canlıydı. Bu yüzden ilk filikalar tam dolmadan indi. Boş kalan her yer birinin hayatı olabilirdi. Kadınlar ve çocuklar önce. Bu kural etik bir refleks gibi görünür. Ama uygulamada eşit değildi. Birinci sınıf güverteye daha hızlı erişti. Üçüncü sınıf koridorlarında yön bulmak daha zordu. Bazı kapılar, bazı bariyerler, bazı gecikmeler. Sosyal sınıfı ölüm ihtimaline dönüştürdü. Bu noktada ayrıntılar tanıklara göre değişebilir. Ama büyük resim nettir. Felaket gecesi sadece buz değil, insan düzeni de kırıldı. Bir filikanın içindeki boşluk, denizin üstünde bir sessizliktir. İnsan bazen gitmemeyi seçer. Çünkü bilinmeyeni korkutucu bulur. O an gemi daha güvenli gelir. Ve işte o an kararın ağırlığı büyür. Bir müzik grubunun çaldığına dair çok sayıda anlatı var. Hangi parçayı çaldıkları kesin değildir. Ama insanların karanlıkta bir ritim aradığı kesindir. Müzik bazen kurtarmaz ama kalbi bir anlığına sabitler. Saat 02.00'a yaklaşırken gemi artık gözle görülür biçimde eğildi. Işıklar söndü. Karanlık. Ve ardından geminin ikiye ayrılması. Bu, yıllar sonra batığın bulunmasıyla da daha netleşen bir gerçekliktir. Saat 02:20 civarı Titanic tamamen gözden kayboldu. Denizde yüzlerce, binlerce insan vardı. Su yaklaşık -2 dereceye yakındı. Can yelekleri yüzdürür ama sıcaklık vermez. Hipotermi sessiz bir düşmandır. Önce uyuşturur, sonra yorar, sonra susturur. Filikalar neden geri dönmedi? Çünkü korku vardı. Kalabalığın filikayı devireceği korkusu. Bazıları geri döndü, birkaç kişiyi daha aldı. Ama çoğu uzakta kaldı. Ve çığlıklar zamanla azaldı. Okyanus sesi içine aldı. Ses azalınca insan gerçeği daha çok hisseder. Ama bu belgesel sizi ağırlaştırmak için değil, sizi yavaşlatmak için. Bir nefes alın ve birazdan sonrası kısmına geçeceğiz. Kurtarma, soruşturmalar, dersler. Sabaha karşı Karpatya'ya ulaştı. Filikalardaki insanlar kurtarıldı. Kayıp sayısı kaynaklara göre küçük farklar gösterir. Amerikan soruşturması 1517, İngiliz soruşturması 1490 gibi rakamlar verir. Genel kabul 1500'den fazla insanın hayatını kaybettiğidir. Hayatta kalanlar ise yaklaşık 700 kişi civarındadır. Bu felaket dünyayı değiştirdi. Soruşturmalar yapıldı, kurallar yazıldı. Filika kapasitesi, telsiz nöbeti, buz devriyeleri ve çok önemli bir şey, denizde can emniyeti uluslararası sözleşmesinin temelleri güçlendi. Güvenlik kültürü değişti. Uluslararası buz devriyesi gibi uygulamalarla buz bölgeleri daha sistemli izlenmeye başlandı. Titanic, korkunç bedeliyle denizcilik güvenliğinin yönünü değiştirdi. Bu bölümde bir kez daha sessiz bir ders çıkarabiliriz. Güvenlik yeterli olmakla değil, tam olmakla ölçülür. Doğa, insanın özgüvenini değil, hazırlığını ciddiye alır. Titanic filmi, Jack ve Rose üzerinden bir aşk hikayesi kurar. Bu iki karakter
gerçek yolcu listesinde birebir karşılığı olan iki kişi değildir. Yani filmdeki Jack Dawson ve Rose David Bukater kurgu karakterlerdir. Peki film neden bunu yapar? Çünkü yüzlerce, binlerce insanın hikayesini tek tek anlatmak bir film için zordur. Film, izleyicinin tutunacağı iki merkez karakter yaratır. Böylece siz büyük bir felaketi insan ölçeğinde takip edersiniz. Gerçekte ise Titanic'te çok sayıda dokunaklı gerçek hikaye vardır. Bazıları birlikte kalmayı seçmiştir, bazıları eşini ya da çocuğunu filikaya bindirip kendisi kalmıştır. Bazıları son dakikalara kadar görevini yapmıştır. Film, bu gerçek hikayelerin duygusunu alıp tek bir kurgusal hatta toplar. Yani duygu gerçek olabilir ama karakterler kurgu olabilir. Gerçekte Titanic'in buzdağına çarpmasıyla tamamen batması arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika civarında bir süre konuşulur. Film ise dramatik akış gereği bazı sahneleri daha hızlı, daha yoğun bir ritimle verir. Bu çok normaldir. Çünkü film ritmi düşürdüğünde izleyiciyi kaybedebilir. Uyku belgeseli ise tam tersini ister. Biz ritmi düşürürüz ve bu yüzden ayrıntılara daha yumuşak gireriz. Yani filmde hissedilen her şey bir anda oldu duygusu, gerçekte biraz daha kademeli, biraz daha dalga dalga ilerlemiştir. Titanic filmi özellikle 3. sınıf yolcuların üst güverteye çıkışını, kapılar ve bariyerler üzerinden oldukça dramatik bir şekilde anlatır. Gerçekte de sınıf farkının hayatta kalma oranlarına yansıdığı bilinir. Bu çokça tartışılmıştır. Ancak tek bir kapı kilitlendi ve herkes içeride kaldı gibi net bir tablo yerine daha karmaşık bir durumdan söz edilir. 3. sınıfın konumu daha aşağıdadır. Güverteye çıkmak daha uzun sürer. Koridorlar ve yön bulma özellikle panik artınca daha zor hale gelir. Dil bariyeri yaşayan göçmenler olabilir. Bazı geçitler ve yönlendirmeler düzeni korumak için farklı biçimde işletilmiş olabilir. Yani filmdeki anlatı tek bir mekanik engel gibi görünürken, gerçek hayatta engeller çoğu zaman birkaç küçük engelin üst üste binmesi şeklindedir. Bu bölümde önemli olan ders şudur. Sınıf farkı bir gecede ölüm ihtimali farkına dönüşebilecek kadar güçlü bir etkendi. Film bunu vurgular. Gerçek ise bu vurgunun içinde daha karmaşık detaylar taşır. Filmde bazı sahnelerde silah, kovalamaca, yüksek gerilim anları görürüz. Bu tür sahneler filmin dramatik yapısını güçlendirmek için kullanılır. Gerçekte Titanic gecesinde elbette panik, korku ve itiş kakış yaşanmış olabilir. Ama filmin bazı yüksek dramatik gerilimleri sinema dilinin gereği olarak daha belirgin hale getirilmiş olabilir. Uyku belgeselinde bu tür sert gerilimi özellikle büyütmüyoruz. Çünkü amaç sizi rahatsız etmek değil. Yıllarca Titanic'in ikiye ayrılıp ayrılmadığı tartışılmıştı. Çünkü o gece karanlıktı. Görüş sınırlıydı ve tanıklıklar bazen çelişebiliyordu. Film, geminin ikiye ayrıldığını açık biçimde gösterir. Daha sonra batığın bulunmasıyla birlikte Titanic'in iki ana parça halinde olduğu ve arka kısmın daha parçalı dağıldığı görülünce ikiye ayrılma anlatısı daha güçlü destek buldu. Film, burada genel resim açısından sonradan elde edilen bulgularla büyük ölçüde uyumlu bir yön seçmiş olur. Yine de ayrılmanın tam biçimi ve anları filmde dramatik bir yapı içinde verilir. Gerçek hayatta bu an tanıkların farklı algıladığı ve karanlık içinde zor seçtiği bir olaydı.
Filmde müzik çok güçlü bir duygusal taşır. Gerçekte de müzik grubunun çaldığına dair çok sayıda tanıklık vardır. Fakat kesin olarak şu parça çalındı demek kaynaklara göre tartışmalı kalabilir. Burada fil, müziği bir son sükunet sembolüne dönüştürür. Bu sembolün duygusu gerçek olabilir. Ama ayrıntısı her zaman %100 kesin olmayabilir. Film, yakın olduğu düşünülen geminin yardıma gelmemesini güçlü bir dramatik kırılma olarak işler. Gerçekte de Kaliforniyan gemisi konusu soruşturmalarda tartışılmıştır. Telsiz nöbeti, roketlerin yorumlanması, gecenin şartları, iletişim kopukluğu. Film, izleyicinin kavraması için bu karmaşıklığı sadeleştirir. Bu kötü niyet değildir. Sinema çoğu zaman anlaşılır bir çizgi ister. Uyku belgeselinde ise biz daha yumuşak bir şekilde birkaç küçük şeyin üst üste gelmesi fikrini koruyoruz. Telsiz nöbeti, yanlış yorumlar, mesafe algısı, gecenin koşulları. Film, gerçek farklarını konuşurken şunu da söylemek gerekir. Titanic'in gerçek dersi tek bir hata değildir. Bir zincirdir. Film, bu zincirin duygusunu iyi yakalar. Güven duygusu, gecikmiş kararlar, küçük ayrıntıların büyümesi, paniğin yönetilememesi, sınıf farkının sonuçları. Yani film, bazı ayrıntıları kurgusal yapsa bile felaketin insan tarafını izleyiciye hissettirir. Bunu şöyle düşünün. Film kalbi hatırlatır. Belgesel zihni düzenler. Film sayesinde Titanic unutulmadı. Belgesel sayesinde Titanic daha doğru anlaşılabilir. Ve biz bu gece filmin duygusunu tartışmadan gerçeğin ayrıntısını sakince izledik. Şimdi yavaşça okyanusun sessizliğine dönelim. Çünkü okyanus gürültüyü sevmez. Okyanus zamanı sever. Derin bir nefes alın. Omuzlarınızı bırakın. Ve bir sonraki bölümde batığın bulunmasına, yıllar sonra derindeki sessiz görüntülere geçeceğiz. Şimdi kısa bir ara gibi düşünün. Birçok insan Titanic'i önce bir belgeselden değil, bir filmden tanıdı. Bu da çok anlaşılır. Çünkü film tarihi ezber olmaktan çıkarıp duyguya çevirir. İnsan rakamları unutabilir ama bir sahnenin hissini unutmaz. Yine de filmler adı üstünde film, gerçek bir olayın üstüne anlatının atması için bazı kurgu katmanları ekler. Bazen zamanı sıkıştırır, bazen karakterleri birleştirir, bazen de bazı ayrıntıları daha belirgin hale getirir. Bu bölümde kimseyi kötülemeyeceğiz. Filmi yanlış diye suçlamayacağız. Sadece şunu yapacağız. Film diliyle gerçek olayın dili arasındaki farklara sakin bir ışık tutacağız. Ve sonra tekrar okyanusun sessizliğine döneceğiz. Ama hikaye bitmedi. Çünkü okyanus sır saklar. Yıllarca Titanic'in yeri bulunamadı. Derinlik, karanlık, basınç, insanın erişemeyeceği kadar sert koşullar. 1985 yılında bir ekip batığı buldu. Yaklaşık 3800 metre derinlik civarında bir enkaz alanı. Bir zamanlar batmaz denilen şey şimdi sessizce çürüyordu. Batıktan eşyalar çıkarıldı. Çıkarılmasın diyenler oldu. Tarih korunmalı diyenler de oldu. Orası bir mezar diyenler de. Bu tartışma hala sürer. Ve belki de burada doğru olan tek bir cümle kurmak değil, saygılı kalmaktır. Bilinen bir gerçek var. Demiri yiyen mikroorganizmalar ve deniz koşulları batığı yavaş yavaş tüketiyor. Tarih burada da aynı şeyi yapıyor. Her şeyi yavaşça geri alıyor. Şimdi
Eğer hala buradaysanız teşekkür ederim. Eğer uyuduysanız zaten teşekkür sessizdir. Kayıp listede bu gece Titanic'i bir film sahnesi gibi değil, küçük ayrıntıların zinciri gibi dinledik. Ve belki şu küçük dersi yavaşça cebimize koyduk. İnsan kendini güvende hissettiğinde bile hazırlığını tamamlamalıdır. Kapatmadan önce uyumadan beğenmeyi unutmayın demiştim ya. Eğer çoktan uyuduysanız sabah uyanınca küçük bir günaydın beğenisi de kabulüm. İyi geceler. Derin bir nefes alın ve bırakın okyanus sessizce uzaklaşsın.